Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yağmurlu bereketli bir gün. Dacia Duster 1.6 Eco G motora sahip 4x2 2020 model fabrikasyon LPG'li bir araç. Zaten dış tasarımını aşinasınızdır. Şöyle içini dışını hafifçe bir göstereyim. Ondan sonra pol sürüşe devam edeceğiz arkadaşlar. Bagaj 480 litre hacminde. Gayet güzel. Valizotumuz tabii ki elektrikli değil. Şuradan veya buradan iki tane yeri var tutup kapatmak için. Kapı sesi güzel geliyor. Sert cam düğmesi. Ufak da olsa bir cep var. Arka koltukların ikisinde de cep var. Ortada tavan aydınlatmamız. Üç tarafta bu şekilde el tutamağımız var. Orta kol dayamamız mevcut değil. Kumaş koltuk. Emniyet kemerleri sabit, hareketli değil. Aşağı inip kalkmıyor. Şurada çocuk kilidimiz var. Tavan rayları gayet güzel. Duster yazısı var, bilmiyorum görünüyor mu? Yerden gayet yüksek bir araba. SUV sınıfının Türkiye'de oldukça sevilen, tutulan bir aracı. Şöyle uzaklaşınca ses duymuşsunuzdur, kendisi kilitliyor. Şöyle yaklaştığınızda da hemen açıyor. Yine burası da sert. Cam kilitleme tuşu, 4 cam otomatik. LPG göstergesi. Aynalar, sağ ayna, sol ayna kontrol düğmesi. Arabayı bir çalıştıralım arkadaşlar. Şöyle start stop düğmemiz var. Kartı göstereyim ben aracın. Şu şekilde. Bu tarafta bir tane havalandırma menfezi var. Ortada 3 tane. Öbür tarafta da bir tane. Şurada bir göz var. Radyomuz bu şekilde. Burada Peugeot 3008'den gördüğümüz tuş, piyano tuş takımı var. Eco dörtlü flaşör. Araç halinde hareket ettikten sonra kendi kendine otomatik kilitleyen tuş. Arka park sensörünü aktif eden, pasif eden tuş. Bu da start stop düğmesi. Dijital klima var araçta. Üçlü bir şekilde. Şurası klimayı açıyor. Burası derece indirip düşürüyor. Burası cama, yüze, nereye vurmasını istiyorsanız. Klima aktif tuşu şurası. Klima AC yazıyor. Burada bir tane yerimiz var. Bir tane küçüklük. Şu boşluk 4x4 özelliği olan Duster'lardaki işte hangi sürüş moduna geçecekseniz burada bir tuş var. Şu tabi bu 4x2 olduğu için bunda yok. Hız sabitleme tuşu. El freni. Sadece ön koltukta bir tane kol dayamamız var bu şekilde. Aynalarımız ışıklı mı? Değil. Burası bu şekilde. Şurası Bluetooth mikrofonu. Bu araçta geri sonradan tabi takılmış. Aynası değiştirilmiş. Geri vitese taktığında ekran görünüyor. Arkası. Yansıyor mu bilemiyorum. Evet. Şimdilik bu kadar. Sürüşe geçelim arkadaşlar. Bir de şu var. Bu araç bir yerde duymuştum.
çalıştıktan 10 saniye sonra LPG'ye geçiyor diye. Araç sahibine sordum, öyle bir şey yok dedi. Isınıyor, ısındıktan sonra geçiyor dedi. Bu da bilgi olsun. Şimdi sürüşe geçelim arkadaşlar. Duster'ın sürüşündeyiz arkadaşlar. 1.6 fabrikasyon LPG'li Landrenzo marka LPG var. Tabi garantiyi bozmuyor fabrikasyon olduğu için. Açıkçası ben bu aracın yokuştaki performansını çok merak ediyorum. Hep Duster denilince 1.5 dizel Renault'un motoru akla gelir. Bir yokuşa çıkalım bakalım. Yokuştaki performansı nasıl? 5 ileri vites. Araç 115 beygir 100 gücünde, 156 Nm torku var. Yalnız bu benzindeki gücü. LPG'ye geçtiğinde 109 beygire düşüyor gücü. Torku da 144 Nm'ye düşüyor. Bunu çoğu firma paylaşmıyor. Duster paylaşmış. Şöyle bakıyorum, yol sesi normal. Böyle çok rahatsız edici bir gürültü yok. Şu anda ben en dip konumda oturuyorum koltukta. Ona rağmen gayet yüksek ön kaputu görebiliyorum. Aracın yakıtını merak eden arkadaşlar olursa araç sahibine sordum. Tabi ortalama karma yakıt tüketimi, LPG için konuşuyorum, 34 kuruş dedi. Gayet güzel. Ekrandaki yol bilgisayarında LPG entegre değil, sadece benzin yakıt tüketimini görebiliyoruz. LPG'yi de işte anam babam usulle hesaplayacağız. Aldığımız yakıt, yaptığımız kilometre eşittir şu kadar. Yokuşa başladık arkadaşlar. Evet, 90'la 4. vitesteyim, 3000'de bir 95'te gidiyor ama hızlanamıyor. Tabi bu kasaya biraz o değerler az gelmiş. Çok yavaş yavaş 100'e geliyor şu anda. Şöyle sağa geçelim. BMW'ye yol verelim. 520 iyi. Cansız kalıyor motor bu kasaya göre. Daha önce de bu yokuşta benzinli Toyota Corolla otomatik vites test etmiştim. O bundan çok daha rahat çıkmıştı. Şimdi gerçi yollar ıslak ama yine de bir viraj testi yapalım. Evet, biraz savuruyor arkadaşlar.
Çok hızlı girmemek gerekiyor. Yerden yüksek olduğu için hemen bir kendisini kayma eğiliminde araba hemen. Yokuş aşağı güzel hızlanıyor. Şimdi bir 0-100 testi yapacağız arkadaşlar. Gayet güzel. 6000 devre geldiğinde benzin ışığı yandı. Demek ki çok yüksek devre çıkınca kendisi otomatik olarak benzine çekiyor arabayı. Şu anda oldukça hızlı girdim yokuş başlangıcına. 110 ile girmiştim. 4. vitesteyim. Hemen hemen 110 kilometre hızını koruyor ki araba. 100'e düştü, evet. Dediğim gibi biraz kasa ağır geldiği için motor performansı özellikle de yokuşlarda çok iyi denemez. Bu araba Comfort ve Prestige paket olarak iki şekilde satılıyor. Bugünkü fiyatları Comfort paketin 182.000 lira, Prestige paketin 193.000 lira. Uygun denebilir. Günümüz şartlarında tabii ki. Tabi bu arada söylemeyi unuttum. Yokuş kalkış desteği de var araçta. Herhangi bir yokuşa geldiğinizde, durduğunuzda kalkarken geriye kaçırmıyor arabayı. Alınabilir. Günümüz koşullarında yerden yüksek. Fiyat bakımından diğer SUV sınıfındaki araçlarla karşılaştırdığımızda fiyatı uygun. Ama tabii ki LPG'li bir model. Sizin tercihinize kalmış. Düz yolda manevra yapıldığında sıkıntı olmuyor ama virajları da biraz savurdu. O da yüksekliğinden kaynaklı. Motor sesi ısındıktan sonra az önce ışıklarda durmuştum. Stop mu etti diye baktım. Gerçekten sessiz. Rölanti'de ısındıktan sonra çok sessiz bir motor var.
Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Dacia Duster 1.6 LPG'li araç tanıtımından. Videomu inşallah beğenmişsinizdir. Yararlı olmuştur diye düşünüyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizin sayenizde büyüyecek kanal. Herkese teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.